Kıskançlık, bir insanı kör edebilen ve suça itebilen korkunç ve çoğu zaman yıkıcı bir güçtür. Birkaç yıl önce Costa Rica'da yaşanan trajedinin nedeni de kıskançlıktı. Bu dava adli tıp tarihine Firardo Cruz davası olarak geçmiştir. Samody Fonseca, Şubat 1975'te Costa Rica'da doğdu. Ailesi ve ilk yılları hakkında çok az şey biliniyor. Kızın çocukluğu, annesiyle birlikte yaşadığı Küba'da geçti. Samody, yerel okullardan birine gitti ve o zaman bile zor ve çatışmalı karakterini gösterdi. Reddedilmeye tahammülü yoktu. Çoğu zaman istediğini zorla ya da aldatarak elde ederdi. Bölge sakinlerinin anılarına göre Samody, çarpıcı görünümü ve mükemmel fiziği sayesinde erkekleri kolayca etkiliyor ancak onları elinde tutamıyordu. Samody çok güzeldi ve görünüşünü ustaca kullanıyordu. Ancak açgözlülük ve kibir nedeniyle maddi zenginliği ve kişisel çıkarları her şeyin üstünde tutuyordu. Ayrıca inanılmaz derecede kıskanç ve agresifti. Samody Fonseca, gençliğinde oyuncak bebeğe benzer görünümü sayesinde Universal şirketinin büyük kitapçılarından birinde Barbie imajıyla birkaç yıl çalıştı. İşte o zaman kız, böyle gurur verici bir takma ad aldı ve ömür boyu arkasına sıkıca yerleşti. Samody, liseden mezun olduktan kısa bir süre sonra yerel televizyonda çalışan başarılı bir gazeteciyle ilişki yaşamaya başladı. Adamın adı Osvaldo Fernando Baleri'ydi ve kendisinden 16 yaş büyüktü. Bu Samody'nin en uzun ve en ciddi ilişkisiydi. Fernando hiçbir teklifte bulunmamıştı ve evli değillerdi. 1996'da çiftin bir oğlu Christopher vardı ve bir yıl sonra kızları Christina doğdu. Ancak sürekli skandallar ve kıskançlık saldırıları nedeniyle Fernando genç kadını terk etti. 2012 yılında 53 yaşındaki Fernando aniden öldü ve kısa süre sonra vasiyetinde eski sevgilisi Samody'yi vasiyetine dahil etmediği ortaya çıktı. Genç kadın buna katlanmayacaktı ve meseleyi kendi yöntemleriyle çözmeye karar verdi. Eski sevgilisinin evine gitti ve merhumun akrabalarının ve mirasçılarının içeri girememesi için evin kilitlerini değiştirerek eve fiilen el koydu. Samody ayrıca merhuma ait bazı değerli eşyaları da aldı. Fernando'nun aile üyeleri oldukça öfkelendi ve hırsızlıktan dolayı Samody'yi cezalandırmak için hemen mahkemeye başvurdu. Polis genç kadını evi terk etmeye zorladı ancak hakkında cezai işlem başlatılmadı. Samody'nin başka aşkları da oldu, özellikle de Miguel Angel Perez adında biriyle. Kadın bu ilişkiden 3. çocuğu olan Maria adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bazı raporlara göre bu ilişki resmi olarak kayıt altına alınmış ancak birkaç yıl sonra boşanmayla sonuçlanmıştır. Ancak diğer kaynaklar Samody'nin evli olmadığını iddia etmektedir. Aynı zamanda en küçük kızına onun bilgisi veya rızası olmadan sevgilisinin soyadını verdi. Samody'nin bazı sevgililerinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu ve gizemli koşullar altında öldüğü ilginç bir gerçektir. Ancak uzun bir süre boyunca nedense kimse buna dikkat etmedi. Örneğin Samody'nin sevgililerinden biri kayboldu ve akrabalarına göre bu olay öfkeli ve agresif bir bayandan ayrılmaya karar verdikten kısa bir süre sonra gerçekleşti. Bugüne kadar adam bulunamadı ve birçoğu Samody'nin bu olayla doğrudan ilgisi olduğundan emindi. Ancak suçluluğuna dair reddedilemez bir kanıt bulunamadı. Samody'nin adı Diaco olan diğer eski sevgilisi de ondan ayrıldıktan sonra trajik bir şekilde ölmüştür. Hatta öldürülmüştü ve her şey başarısız bir soygun girişimi gibi göründü ve gizemli katiller asla adalete teslim edilmedi. Yine herkes Samody'nin suça karıştığı konusunda spekülasyonlar yaptı. Ancak aleyhinde kesin bir kanıt bulunamadı. Bununla birlikte en ünlü kurbanı Firardo Cruz'du. Costa Rica'nın yerlisi olan Cruz, Aralık 1992'de San Jose şehrinde doğdu. Öz babası, oğlunun doğumundan önce aileyi terk ettiği için çocuk onu tanımıyordu. Annesi Ana Patricia, kısa süre sonra Hermes Rodriguez adında bir adamla evlendi ve bebeği evlat edinerek kendi çocuğu gibi büyüttü. Adamın çocukluğu ve gençliği sakin ve kaygısız bir dönem olarak nitelendirilebilir. Sıradan bir okulda okudu, motosikletlere düşkündü ve Carol adında bir kız olan gerçek aşkıyla erken tanıştı.
Firardo 23 yaşındayken ailesine ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak için yerel bir fırında çalışıyordu ve teyzesi ve amcasının evine yerleşmişti. Çift oldukça mutluydu ve kısa süre sonra ailelerine ikinci kez bir çocuk katılacağını öğrendiler. 2015 yazında Firardo, çalıştığı fırında periyodik olarak alışveriş yapan Samodi ile tanıştı. O zamanlar kadın zaten 40 yaşındaydı. Ancak hala oldukça çekiciydi. Açık kıyafetler giymeyi ve flört etmeyi seviyordu. Yaşı ilerledikçe kendisinden çok daha genç erkeklerle ilişki kurmaya başladığını belirtmek gerekir. Çünkü genç aşıkların ilgisi muhtemelen onu gururlandırmıştı. Neredeyse 20 yıllık yaş farkına ve bir ailesinin varlığına rağmen Firardo kısa sürede güzel gördüğü Samodi'ye aşık oldu ve onunla gizlice buluşmaya başladı. Samodi, genç sevgilisini görebilmek için neredeyse her gün fırını ziyaret etmeye başlamıştı ve bu durum diğer çalışanların dikkatinden kaçmadı. Buna ek olarak Samodi sık sık o sırada 19 yaşında olan en büyük kızı Cristina'nın eşliğinde ortaya çıkıyordu. İlk başlarda Firardo, aile hayatını ve metresiyle gizli buluşmalarını ustalıkla birleştirmeye başardı ve böylece ne eşi ne de metresi bir rakibin varlığını fark etmedi. Ancak kısa süre sonra Firardo, onların deyimiyle gardını kaybetti. Açıkçası kadınlarla olan başarısıyla övünmek istiyordu ve arkadaşlarına ve meslektaşlarına Samodi'den onun müthiş bir metresi olduğundan ve onu hediyelerle şımarttığından bahsetmeye başladı. Söylentiler hızla annesine ulaştı ve annesi oğlunu metresinden ayrılmaya ikna etmeye çalıştı. İlişki sadece birkaç ay sürdü ve aynı yılın Ekim ayında 2015'te Samodi sevgilisinin hamile bir karısı ve küçük bir kızı olduğunu öğrendiğinde sona erdi. Samodi çok öfkeliydi. Carol'i aramaya ve mesaj atmaya başladı. Ona hakaret etti ve sadece ona ait olmadığı takdirde Firardo'yu öldürmekle tehdit etti. Firardo karısından af dilemeyi ve aileyi bir arada tutmayı başardı. Artık eski metresi olan Samodi gelince onun tehditlerini ciddiye almadı ve çabucak sakinleşip yeni bir erkek arkadaş bulacağına inandı. Samodi'nin ne kadar sinsi ve kindar biri olacağının farkında bile değildi. Samodi ile ayrıldıktan sadece birkaç gün sonra Firardo tesadüfen bariz bir sahneye tanık oldu. Genç adam şehir merkezindeki bir caddede yürürken yaşlı bir adamın genç bir kızın arkasından gittiğini ve telefonunu kızın eteğinin altına yerleştirecek şekilde tuttuğunu gördü. Adam öfkelendi, telefonunu çıkardı ve olanları filme almaya başladı. Sonra kızı durdurdu ve ona her şeyi anlattı. Polise gitmesini tavsiye etti. Firardo daha sonra adamın peşine düşerek yüzünü kameraya çekmeye çalıştı. Adam bir taksiye atlayıp uzaklaşana kadar yaklaşık 2 dakika boyunca onu kovaladı ve yüksek sesle kızların iç çamaşırlarının fotoğraflarını onların haberi olmadan çekerek iyi vakit geçirip geçirmediğini bağırarak sordu. Aynı gece Firardo çektiği videoyu internet sayfasında yayınladı ve sadece bir gece içinde video viral oldu. Kullanıcılar yaşlı adamın eski bir memur Luis Sulmano Delgado adında bir Maliye Bakanlığı çalışanı olduğunu hemen tespit etti. Kısa süre içinde video medya tarafından ele geçirilip yayıldı ve Firardo'nun kendisi de ulusal bir şöhret haline geldi. Genç adamla neredeyse her gün basılı yayınlar için röportajlar yapıldı. Televizyon ve radyo programlarına davet edildi. Tanık olduğu olaydan bahsetti. Eski yetkilinin eylemlerini kınadı ve eyleminden pişmanlık duymadığını ve bunu tekrar yapacağını söyledi. Aynı zamanda Delgado tarafından tutulan deneyimli avukatlar Firardo'ya karşı çalışmaya başladı ve onu görevi kötüye kullanmakla suçladı. Firardo tarafından çekilen video kasetin dağıtılmasının yasaları ihlal ettiğini iddia ettiler ve mahkemede ona karşı bir dava hazırlıyorlardı. Firardo'nun kendisi de olayların bu şekilde gelişmesine oldukça şaşırmış ve masum bir kıza karşı böylesine iğrenç bir eylemde bulunan adamı değil de neden kendisini yargıladıklarını anlayamamıştı. Firardo son röportajını 7 Ekim'de yerel radyo istasyonlarından birinin yayınına verdi. Haklı olduğundan emindi ve korkacak hiçbir şeyi olmadığına inanıyordu. Ertesi gün Firardo iş çıkışı arkadaşı Oswald ile buluşmak üzere sözleşmişti. Ancak ani bir acil durumu gerekçe göstererek buluşmayı aniden iptal etti. Sonradan anlaşıldığı üzere o gün Samodi'den bir mesaj almış ve kadın onu kandırarak akşam parka gelmesini ve orada kendisiyle tekrar görüşeceğini söylemişti.
Firardo hiçbir şeyden şüphelenmedi ve sadece eski sevgilisine inandı. Mesaisi bittikten sonra kararlaştırılan yere gittiğinde kendisini bekleyen gazeteciler değil, çantasını alan, onu döven, göğsünden ve karnından birkaç kez bıçaklayan ve daha sonra kaçan kimliği belirsiz iki adam olmuştu. Yaralı Firardo bilincini kaybetmeden önce arkadaşını arayıp olanları anlatmayı başardı ve arkadaşı da hemen polis ve sağlık görevlilerini aradı. Arkadaşının hızlı davranması sayesinde Firardo hastaneye kaldırılmış ve burada 42 gün boyunca yaşam mücadelesi vermiştir. Bu süre zarfında Firardo onlarca ameliyat geçirdi. Ancak ne yazık ki onu kurtarmak başarısız oldu. Firardo 19 Kasım'da yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Durumu abartısız tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Yoğun bakım sürecinde Firardo'nun yakınları periyodik olarak verdikleri röportajlarda ilgili herkesten iyileşmesi için dua etmelerini istediler. Firardo'ya kimin ve neden böyle bir şey yapabileceğini kendileri de anlamıyordu. Adamın cenaze törenine ailesine başsağlığı dilemek isteyen çok sayıda kişi katıldı. Ayrıca herkes polisin katillerin izini bir an önce bulmasını ve adil bir şekilde cezalandırılmalarını umduğunu dile getirdi. Başlangıçta cinayetin çeşitli versiyonları vardı. Birincisi, bunun bir soygun cinayeti olduğuydu. Gerçekten de Firardo, akşam saatlerinde parkta saldırıya uğramış, çantası alınmış ve sıradan bir hırsız gibi görünmesi için bıçaklanmıştı. Ancak Firardo sadece birkaç gün önce ulusal çapta tanınan eski bir yetkiliyi ifşa eden sansasyonel bir video yayınlamıştı. Dolayısıyla ikinci teori bir intikam cinayeti. Medya, Delgado'nun itibarını zedeleyen genç adamı ortadan kaldırmak için tetikçiler tutmuş olabileceğini açıkça söyledi ve yazdı. Cinayet basında hararetle tartışıldı ve insanlar katillerin bulunup hapse atılması talebiyle sokaklara döküldü. Polis Firardo'nun diğer olası düşmanlarını ve kötü niyetli kişilerini aramanın yanı sıra farklı versiyonları ortaya koymaya ve değerlendirmeye başladı. Birkaç ay boyunca soruşturma durdu. Ta ki Mayıs 2016'da bir sokağın güvenlik kamerasından alınan bir video keşfedilene kadar. Görüntülerde Firardo'nun ölümcül şekilde vurulduğu olay yerinden kaçan iki adam görülüyordu. Bu adamlar derhal baş şüpheliler haline geldi. Ancak kimliklerini tespit etmek ve izlerini sürmek polise kalmıştı. Kasetin önemli bir kanıt olduğu ortaya çıktı ve kamuya açıklandıktan sonra dava ilerledi. Haber programlarında defalarca oynatıldı ve izleyicilerden dikkatli bakmaları istendi. Çünkü bunlar tehlikeli suçlular olabilirdi. Ayrıca polis, aranan kişilerin kabataslak robot resimlerini çizebilmiş ve antropometrik verilerini tanımlayabilmişti. Çok geçmeden adamlardan birinin kimliği tespit edildi. Çünkü kendisi cezasının hafifletilmesine yardımcı olacağı umuduyla polise gitmeye ve soruşturmada işbirliği yapmaya karar verdi. Verdiği bilgiler sayesinde soruşturma kısa sürede diğer suç ortaklarının yanı sıra suçun organizatörleri olan Somadi ve kızı Kristina'ya ulaşıldı. Kısa süre içinde suça karışan herkes gözaltına alındı. Anne ve kızın yanı sıra birkaç kişi daha tutuklandı. Cinayetin faillerini bulan taksi şoförü Ronald Archie, aracı olarak hareket eden işçi Cesar Chavez ve saldırıya doğrudan karışan genç bir çocuk, mağduru takip eden ve saldırı günü nerede olduğunu bildiren Omar Costa da daha sonra tutuklanmıştı. Suça katılanların tümünün rolleri ve bağlantıları, telefon görüşmeleri ve kısa mesajlar aracılığıyla tespit edildi. Cinayet emri her şeyi dikkatle planlayan ve kızı Kristina'yı da planın ayrıntılarına dahil eden Somadi tarafından verilmişti. Birlikte Firardo'yu öldürmek ve gece parkında yanlış giden bir soygun gibi göstermek için ve birkaç tetikçi bulmalarına yardım eden Ronald ve Cesar'a başvurdular. Daha sonra onlara kurbanın kararlaştırılan yere gittiğinden emin olması gereken Omar da katıldı. Somadi katliam tarihini kendisi seçmişti. 7 Ekim. O gün suça katılan herkesle defalarca temasa geçmiş, roller vermiş ve herkesin plana uymasını sağlamıştı. Buna ek olarak genç kadın suçu işledikten sonra eski sevgilisinin eşyalarını kanıt olarak kendisine getirmesini talep etti. Firardo, vardiyasında çalıştıktan sonra doğruca parka gitti. Bir görüşmeye gideceğinden emindi. Bu yüzden görüşmeye geç kalmamaya çalıştı. Ancak kararlaştırılan yerde saldırıya uğradı. Birkaç kez bıçaklandı ve ardından müşteriye kanıt olarak verilen çantası ve ceketi alındı.
Somadi'nin suçluluğunun ana kanıtı, cinayet planının ve katılımcıların her birinin rollerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı kısa mesajlardı. Kadın cezasız kalacağından o kadar emindi ki bunları silme zahmetine bile girmedi. Böylesine ağır bir suçu işlemesinin nedeni sıradan bir kıskançlıktı. Kadın sevgilisini karısıyla paylaşmak istemiyordu ve eğer onunla birlikte olmazsa kimsenin bunu anlamayacağına karar verdi. Her şeyi enine boyuna düşünmüş ve suç planına kendisine her konuda yardımcı olan öz kızını da dahil etmişti. Anne ve kızı derhal gözaltına alındı ve kefaletle serbest bırakılmaları söz konusu değildi. Çünkü suçlular muhtemelen kaçma ve ülkeyi terk etme girişiminde bulunacaklardı. Suç ortakları da gözetimden sorumlu Omar hariç tutuklu yargılanmaya başlandı ve suça katılan en genç kişi çocuk suçluluğu konusunda uzman yetkililere teslim edildi. Soruşturma yaklaşık 1,5 yıl sürdü ve ancak Aralık 2017'de suç komplosunun tüm katılımcılarının yargılanmasına başlandı. Ayrıca Somadi'nin daha önce de birkaç kez cezai sorumluluk altına girdiği ortaya çıktı. Özellikle devlet ödemelerini almak için sahte belge düzenlemekten tutuklanmış ancak daha sonra sadece para cezasıyla kurtulmuştu. Ayrıca Somadi'nin en küçük kızının babası Miguel Angel Perez'in hikayesi de gün yüzüne çıktı. Anlaşıldığı üzere genç kadın çocuğuna rızası olmadan eski bir sevgilisinin soyadını vermiş ve daha sonra mahkeme aracılığıyla ondan 3 yıldan fazla aldığı nafakanın ödenmesini sağlamıştır. Tüm prosedürün sahte olduğu ortaya çıktığında dolandırıcı 3 yıl hapis ve büyük bir para cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme küçük bir çocuğu olduğu gerçeğini göz önünde bulundurdu ve cezayı ertelenmiş 5 yıllık bir cezaya çevirdi. Duruşmada Firardo'nun karısı Somadi ile olan ilişkisini bildiğini ve eski metresinin onu ölümle tehdit ettiğini ancak tehditlere pek aldırış etmediğini itiraf etti. Suçun ana nedeni daha önce de belirtildiği gibi genç sevgilisinin karısıyla kalmayı tercih etmesini kabullenemeyen kadının kıskançlığı ve incinmiş gururuydu. Telefon görüşmelerinin kayıtları sayesinde anne ve kızın suçu birlikte planladıkları ortaya çıktı. Katilleri yakalayan kamera görüntülerinin yayınlanmasının ardından Christie'nin sinir krizi geçirdiği de öğrenildi. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak annesini aradı ve itiraf etmek için polise gitmenin eşiğine geldi. Ancak annesi kızını sakinleştirerek soruşturmanın asla üzerlerine kalmayacağı konusunda güvence verdi. Karar 23 Ocak 2018 tarihine kadar açıklanmadı. Mahkeme kararına göre Somadi 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kızının yanı sıra Ronald ve Cesar da 25'er yıl hapis cezası aldı. Katillerden biri çocuk ıslah evine gönderildi. İkincisi ise o sırada bulunamadı. Öte yandan kurbanı takip eden Omar ise beraat etti. Yakınları Firardo'nun katillerinin adil bir şekilde cezalandırılmasından dolayı mahkemeye şükranlarını bildirdi. Ancak kısa süre sonra Somadi ve Christie'nin avukatlarının cezaların hafifletilmesi için temyiz mahkemesine başvurduğu öğrenildi. Yeni duruşma Kasım 2019'da gerçekleşti. Aynı zamanda Ronald'a göre katliamda yer alan ancak planın ayrıntılarından haberdar olmayan ikinci katilin kimliği de belli oldu. Ronald ve Cesar ayrıca cezanın düşürülmesi umuduyla temyiz mahkemesine başvurdu. Sonuç olarak suça katılanların her birinin cezası 5 yıl indirildi. Somadi şimdi 25 yıllık cezasını Costa Rica'daki kadın hapishanelerinden birinde çekiyor. Bilindiği üzere 2020 yazında cezaevinde tanıştığı bir kadınla evlilik kaydı yaptırdı. Seçtiği isim Lindsay Diaz Lopez'dir ve ilişkinin tescili sırasında Somadi neredeyse 20 yılını parmaklıklar ardında geçirecekken şartlı tahliye ile hapishane duvarlarını çoktan terk etmeyi başarmıştır. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.